Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün öyle bir irmik helvası tarifi vereceğim ki kremasını da kendimiz yapıyoruz. Kıvamına bakar mısınız? Tane tane. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. Bir su bardağı sıcak suyu şöyle bir kaseye alalım. Yarım su bardağı soğuk süt, yani dolaptan çıkarıp sıcak suyun içine ekleyin. Bir su bardağı şekerimiz var. Şekerimizin göz kararı yarısını şerbete ekleyelim, yarısını kenara bırakalım. Bakın ben şöyle size göstereyim. Yarısını, yarıya yakınını diyebilirim, kenara ayırıyoruz. Kalanını ekledik. Şerbetimizi güzelce bir karıştırıp kenara alalım. İçindeki şeker erisin. Hatta arada bir karıştırırsanız iyi olur. Helvamız için gerekli malzemeler: bir su bardağının 1/3 kadar sıvı yağ. Ben sızma zeytinyağı kullandım ama sıvı yağ da olur. 75 gram tereyağımız var. Onu da içine ekleyelim ve güzelce erimesini bekleyelim. Yani iki yağımız da eriyip ısınması lazım. Yağımız eridikten sonra sevgili arkadaşlarım, bu verdiğim irmik helvası tam ölçüdür. Bir su bardağı irmiğimizi yağımız iyice eridikten sonra ekliyoruz ve kavurma işlemine başlıyoruz. Bundan sonra siz izlerken ben irmik helvasının püf noktalarını vereceğim. Şimdi ocağımın derecesini kıstım. 0'dan 9'a kadar derecesi vardı. Şu an 8'e aldım. Sonra duruma göre 7'ye de alabilirsiniz. Burada sabır çok önemli. Güzelce irmiğimizi kavuralım. Yüksek derecede kavurursanız 5 dakikada kavrulur ama irmik tanesinin içi kavrulmaz. Sadece dışı kavrulur. Bu da irmik helvanızı yaptığınızda hani böyle hamur gibi olur ya, işte biz onu istemiyoruz. Tane tane göreceksiniz videonun sonunda, inanılmaz bir kıvamı var. Kavurma işlemi yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle köpürmeli. Yani buna diyoruz ki irmiği kabartmak lazım. Böyle kabara kabara siz onu güzelce kavurmaya devam edin. Vermiş olduğum bu ölçülerden tam bu kıvamda kavuruyorsunuz. Bu arada ocağın derecesini 7'ye aldım ve kavurma işlemine devam ediyorum. Bakın irmiğimizin rengi hafif dönmeye başladı. Şu anda güzelce dönüyor ve ben sürekli kavuruyorum. Lütfen burada acele etmeyin. Çok önemli. Lezzetli ve güzel bir irmik helvası yapmak için kavurma işleminde sabırlı olun. Ve irmiğimizi yaklaşık bir 25 dakika kadar kavurma işlemini sürdürdüm. Bakın sevgili arkadaşlarım, şu anda tam istediğimiz kıvama geldi. Bakın rengi böyle olmalı. Şimdi bir diğer püf noktamız, biliyorsunuz en başta bir yarım su bardağı şeker ayırmıştık. O şekeri bu aşamada, yani en son aşamada ilave edin. 1 dakika kadar bunu güzelce bir kavurun. Bu eklemiş olduğumuz şeker hafiften karamelize oluyor. Böyle irmiğin etrafına bir duvar oluyor ve inanılmaz güzel bir etkisi var. 1-1,5 dakika kadar şekerle kavurduktan sonra daha önce hazırlamış olduğumuz şerbetimizi şöyle bir karıştıralım. Bu arada irmiği de ocaktan alın. Yani kavurmuş olduğunuz irmik şu an ocaktan kenara alın. Yoksa bu kaynarlıkta bir irmiğe sütü eklediğinizde sıçrayabilir. Bunu istemiyoruz. Kenara alın. Şöyle bir öfkesi gitsin. Güzelce bir karıştırın tamamen ve daha sonra tekrar ocağa alıp kıvamını vereceğiz. Ocağa tekrar aldım ve karıştırmaya başladım. Kaynamaya başladığında böyle pıt pıt diye kaynıyor ya, bakın sevgili arkadaşlarım, burada çok sıçrar. Lütfen dikkat edin. Ocağınızın derecesini çok fazla açmayın. 7 derecede tamamen şerbeti güzelce karıştırarak çektiriyorum. Zaten şu anda bile bakın kıvamından anlıyorsunuzdur. Çünkü irmik helvasının en önemli özelliği, tabağa aldığınızda o irmik böyle hamur gibi değil de tane tane olması lazım. Tamamen şerbetini çektirdim. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir görüntü olabilir mi? Her bir tane irmiği tek 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 sayabilirsiniz. Ne hamur oldu, ne toplandı. Tam layıkıyla bir irmik helvası yaptık. Suyunu çektirdik. Kapağını kapatalım. Kenara dinlenmeye alalım. Helvamız dinlenirken biz de içindeki kremamızı hazırlıyoruz. Tereyağımızı tavamızın içerisine alalım. Tereyağımız eridikten sonra ben tereyağın gramı olarak da tam
gram tereyağı kullandım. Yağımız eridikten sonra bir dolu dolu yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Tüm bu işlemleri yine 7 derecede, yani en üstün 2 altında yapın. Çünkü unumuzun rengi değişmeyecek. Sadece çok kısa bir süre kavuracağız. Yani un kokusu gidene kadar. Bakın şöyle hafif köpük köpük olmuşsa istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Çok kavurmayın. Helva yapmıyoruz, krema yapacağız. Çok kısa bir süre unun kokusu gittikten sonra içerisine 1,5 su bardağı sütümüzü ilave edelim. Güzelce bir tel çırpıcıyla hem karıştıralım hem kıvam almasını sağlayalım. Karıştırarak kıvam almasını sağladım. Bakın gördüğünüz gibi koyulaştı. Göz göz, yani ceylan gözü diyoruz. Göz göz kaynadıktan sonra 1 dakika daha kaynatıp ocaktan alabilirsiniz. İstediğimiz kıvam budur. Bakın ne topaklanma oldu, ne en ufak bir sorun yaşadınız. Tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi kremamızı kenara alalım. 1 tatlı kaşığı vanilya ilave edelim. İsteğe bağlıdır, etmeseniz de olur. Şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle 2 dakika kadar güzelce bu kremamızı blenderdan geçirelim ki pürüzsüz o istediğimiz kıvama gelsin. Ve kremamız da hazır. Şu anda irmik helvamız dinlendi. Kremamızı pişirdik. Hemen size şöyle bir kıvamını gösteriyorum. Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, bu tarifi denedikten sonra bir daha hiçbir irmik helvam olmadı, hamur oldu, yumuşak oldu demeyeceksiniz. Bütün püf noktasını verdim. Lütfen dikkatli bakın. Böyle tane tane bir irmik helvası olabilir mi? Bu tam olması gereken bir kıvamdır. Kremamızı da pişirmiştik biliyorsunuz. Bakın o da oldukça akışkan ama o soğuduktan sonra bir tık stabil oluyor. Her şey olması gerektiği gibi. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ben sunum için böyle kuplar, porsiyonlu kuplar kullandım. Ama siz arzu ederseniz bir borcama irmik helvanızı yayın, üzerine kremasını dökün, sonra servis edin. Veya orta katmanına kremayı verip sonra kaşıkla alıp tek tek tabaklara porsiyon olarak da verebilirsiniz. Ama Ramazan olduğu için ben birazcık daha farklı sunum tekniklerini size göstereyim dedim. Mesela böyle kuplara 2 tane dondurma aparatıyla 2 top irmik helvası ekledim. Hani eşit oranda olması için, biliyorsunuz bu dondurma aparatı mutfakta çok büyük bir kolaylık. Altına 2 top irmik helvası düzeltiyorum. Üzerine kremayı ekliyorum. Bazılarının üzerine irmik helvasıyla kapattım. Bazılarını kapatmadım. Sadece 1 top irmik helvası ekleyerek bitirdim. Artık siz nasıl arzu ederseniz o şekilde servis edin. Bunu tamamen size bırakıyorum. Mesela bunu tamamen kapattım. Diğerlerini kapatmadım. 1 top helva ekleyerek bitirdim. Ve bir kaseye de isterseniz böyle alt tabanına helvayı ekleyin. Kenarlarını güzelce yükseltin. Ortaya bir çukur açın. Açmış olduğunuz o çukura da hazırlamış olduğumuz kremamızdan ilave edin. Ve üzerini de yine irmik helvasıyla kapatarak bitirebilirsiniz. Bunu da ters çevirerek servis edebilirsiniz. Bunun sunumu da ayrı bir güzel oluyor. Ben size fikirleri vereyim. Siz hangisini beğendiyseniz onu uygulayın. İçine kremamızı ekledik, üzerine helvamızı ekledik. Kaşığın ters tarafıyla son derece kolay bir şekilde düzeltebilirsiniz. Ve kremamızın bir kısmı tencerenin içinde kalmıştı. Onu da böyle bir servis tabağına komple sıyırarak döktüm. Bir spatula ile şöyle ufak bir şekil verdim. Onun bir yerine, yani bir kısmına da 1 top helva ekleyerek bitirdim. Üzerine de kıyılmış ceviz serperek bu sunumu da böyle yapabilirsiniz. Çok minik bir tatlı niyetine iftardan sonra servis edebilirsiniz. Diğer irmik helvalarınızı da artık evde ne varsa fındık, fıstık, Hindistan cevizi dekore edebilirsiniz. Bütün tatlılarımızı bitirdim. Hepsi sunum için hazır. Sizlere şöyle bir gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere tam ölçülü, tüm ince detaylarıyla harika bir irmik helvası, kremalı irmik helvası tarifi sundum. Hemen doku testine geçtim. Lütfen dikkatli izleyin. Böyle bir irmik helvası olabilir mi?
kestiğiniz anda içindeki krema, orada şeker kullanmadık biliyorsunuz. Kremamız şekersiz. Helvamızda şeker var. Böyle bir güzellik olamaz. Bakın her bir irmiği tane tane görebilirsiniz. Çünkü irmik helvası sunduğunuzda böyle lapa gibi, hamur gibi olmamalı. Öyle olmuşsa başarılı değildir. Böyle tane tane ve pırıl olmalı. Çok güzel. Ben lezzetini de bildiğim için hemen hikayesini de anlatayım. Ben bunu ilk denememde kardeşime götürmüştüm. Bütün ev halkı denedi ve böyle bir irmik helvası hayatımızda yemedik dediler. Ben mutlu oldum. Hemen size detaylı bir şekilde videoyla bugün sunuyorum. Lütfen denediğinizde her zaman olduğu gibi yorumlarınızı, fotoğraflarınızı bekliyorum. Ben tadını biliyorum ya, şu an izlerken bile inanın ki canım çekti diyebilirim. Çok çok güzel bir helvadır. Bir tane de şöyle hiç dekore yapmadan sadece kaşıkla tabağa bırakmıştım. Onu göstermek isterim. Nasıl tane tane bir helvanız var, pırıl pırıl. Sevgili arkadaşlarım, şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.